Herkese iyi akşamlar. Yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. Pazartesi gününden bu yana derin bir acı içerisindeyiz. Türkiye'den Avrupa'ya yayılan görüntüler, fotoğraflar ve tabii ki Suriye'den hepimizin içini burkuyor. Bu nedenle bugün itibariyle, şu saat itibariyle 20 bine yakın insan resmi rakamlara göre hayatını kaybetti. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tabii ki on binlerce yaralı insan var. Çok büyük bir felaket. Gerçekten de Türkiye tarihinde son yıllarda, son yüzyıllarda görülmeyen bir büyük felaket ve bu felaketin de yarattığı ve yaratacağı etkiler var. Bugün biraz bölgedeki gelişmeleri, Türkiye'deki tabloyu görelim ve bu Avrupa'da nasıl desteklenebilir? Depremzedelerle dayanışmak için neler yapılabilir onları konuşalım diyoruz. Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sedat Başkavak bizimle. Sedat hoş geldin. Hatay'a gidip geldin ki depremde en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi. Adana'yı biliyorsun, bölgeyi biliyorsun. Onları biraz bize anlatırsın. Ayrıca DİDİF Genel Başkanı Zeynep Sefariye Ekşi bizimle. Avrupa'daki dayanışma, Avrupa'daki tepkileri de Sayın Ekşi ile birlikte konuşacağız. Tablo nasıl şimdi Sedat baktığımızda? Özellikle ağır bir tablonun olduğu belli. Mucize kurtuluşların olduğu bir aşamadan geçiyoruz şu anda. Tahminen Türkiye'deki insanlar ne bekliyor, nasıl bir sonuç olabilir bugünkü deprem içerisinde? Çünkü bugün 5. gün hakikaten de sayılar her gün, her saat biraz daha artıyor. 5. gün dediğin gibi hocam artık hani umutların da tükendiği bir gün. Ciddi bir sorun var. Örneğin işte Hatay ve İskenderun'u tamamen dolaştım ben. Hatta oralarda kaldık. Epey de bir çalışma yürüttük. Şimdi oradaki tablo şu, ciddi anlamda kent yok olmuş. Hatay mesela artık hani Hatay diye bir kentin varlığını belki de uzun süre konuşamayacağız. Belki önümüzdeki yıllarda Yeni Hatay diye bir kent oluşacak başka bir yerde. Çünkü bu yıkıntının, bu yıkım tablosunun kolay kolay ortadan kalkması mümkün değil. Buraya da ciddi anlamda yetişebilecek kurtarma ekibi sıkıntısı var. Hatay'ın yani Maraş'ın da çok etkilendiği biliniyor işte yani, ama Hatay'ın özellikle bu denli etkilenmesi fay hattının direkt oradan mı geçiyor olması mı? Fay hattının üzerine kurulmuş bir kent olması mı, yoksa binaların imarında mı burada büyük bir imalkarlık var mı? İkisi de birden var. Hatay tarihte defalarca zaten böylesi depremi yaşamış. Hatay aynı zamanda Amik Ovası'nın yanında kurutulmuş Amik Gölü'nün de üstünde kurulmuş bir kent. Bir kısmı doğal olarak yumuşak zemin ve aslında kentleşmenin olmaması gereken şey. Hani tarım alanlarının imara açılmasının, göllerin kurutulmasının sonuçlarını görüyoruz biz bir tarafıyla. Bir diğer tarafıyla da şunu görüyoruz. Şimdi insanlar normalde şöyle düşünüyor. Depremlerde en çok zayıf eski binalar yıkılıyor diye düşünüyor ama Hatay'daki tablo, pek çok ildeki tablo şudur. Aslında eski binaların yanı sıra çok çok fazla da yeni bina yıkılmış. Örneğin bir uzmanın ifadesine göre Diyarbakır, Şanlıurfa, Maraş ve Adıyaman illerinde 99 depreminden sonra 2000 yılında çıkan deprem düzenlemesi mevzuatı milat olarak kabul edilir ya. Evet. Diyor ki bu 4 ildeki yapı stokunun %50, %60'ı 2000 yılından sonra yeni mevzuata göre yapılmış. Ama bizim Hatay ve İskenderun'da gördüğümüz tablo şudur. Benim gördüğüm tablo şudur. Arkadaşlarımızın hep beraber izlediğimiz tablo şudur. Tamam, evet. Bir tarafta eski binalar, hani derme çatma yapılan binalar yıkılmış çünkü yokluk, yoksulluk var. İşçiler, emekçiler, ezilen halk kitleleri başını sokacak, kendisini kurtaracak işte bir ev bulma, bir ev alma ya da bir ev yapma derdiyle geçmiş yıllarda, zaten bugün de bunu ancak böyle yapabiliyor.
e, güvenlik, işte kaliteli bir evden ziyade benim de bir kafamı sokacak, başımı sokacak evim olsun diye yerleşmişti. Bugün de işte banyosuna, tuvaletine, işte dışındaki cephesine, süsüne bakılarak pazarlanan, cennet mekan diye pazarlanan koca koca apartmanların, plazaların yerle bir olduğunu gördük. İki şeyi ortaya Özellikle yeni çıkartıyor. binaların yıkıldığı bayağı yaygın bir şekilde konuşuluyor. Alman basının ifadesiyle karton gibi, yani karton binalar diye ifade ediliyor. Birden Aynen öyle. çöküp gitme. Evet. Aynen öyle. Bir tarafta yokluk, yoksulluk ve bunun ortaya çıkardığı sonuçlar, önlemsizlik tabii en önemli şey. Belki hani alınmayan önlemleri konuşuruz ama diğer tarafta da yolsuzluğa ve ranta kurban edilen halk kitleleri var. Aslında belki de hani programın sonunda söyleyeceğimiz cümleyi başta söyleyecek olursak, halk kitleleri çürümüş düzenin enkazının altında kaldı. Bu 10 ilde yaşanan depremde. İşin bu tarafını tartışmak, konuşmak önemli tabii ki. Başkan, Zeynep Başkan, özellikle yani bu hani Avrupa basında da çünkü epey yoğun bir şekilde konu işleniyor. İlk gün biraz sanki bir fark edilmedi ama sonra işin vahameti gerçekten anlaşıldı. Avrupa'daki yazılanlar, çizilenler, konuşulanlara baktığında Türkiye'deki bu tablo nasıl görünüyor? Yani beklenebilir bir tablo muydu, beklenmiyor muydu? Genel olarak Avrupa, Alman basınındaki durum nasıl değerlendiriliyor bununla ilgili? Yani Almanya'da depremin ilk gününde haber verildi ama ilk günkü sayıyı düşünürsek 74 ile başladı. Gerçekten işin vehameti ikinci günden sonra daha fazla öne çıktı. Türkiye ve Suriye depremi diye geçiyor zaten. Tabii Türkiye bölgesi çok daha fazla kayıplar, şiddet açısından, yıkımlar açısından. Avrupa gerçekten devlet düzeyinde de birçok ülkede, sivil toplum kuruluşları düzeyinde, partiler düzeyinde ciddi bir gündem oldu Türkiye'deki deprem ve iki gündür de Almanya basınında hani önüne çıkmış büyük basında, günlük büyük medyada diyebiliriz. Türkiye'deki bu inşaat alanındaki durumun ne olduğu da sorgulanmaya başlandı. İşte Türkiye'de direkt Almanya'nın direkt kendi bağlandıkları korespondentleri, yani ne denir? Muhabirleri, temsilcileri. Muhabirleri var, onlarla görüşmeler halinde. Orada da ciddi olarak da inşaat alanında devletin yükümlülükleri ve tabii deprem esnasında da yardım ve işte müdahale nasıl yapılıyor gibi şeyler gündeme ciddi olarak gelmeye başladı. Dediğim gibi ama biraz önce Sedat'ın kısaca söylediği e, inşaat iş kolunun durumu, nasıl bu hale gelebilir bir ülke, nasıl yıkım bu kadar büyük olabilir, imar planları, işte 99 depremi de Almanya'nın en azından bildiğim gibi ciddi gündemine girmişti. O dönemde gündeme getirilen deprem ve imar yasaları ne kadar uygulandı, bunları kim denetledi? Hatta işte bugünkü hükümet döneminde 2002 yılından beri neler yapıldı veya yapılamadı gibi çok ciddi bir tartışma var. Yani objektif de davranıyor birçok kurum, birçok medya kuruluşu. İnşaat iş kolu ve hükümet bağlantıları sorgulanmaya başladı. Büyük inşaat firmaları kimlerdir, nasıl bu hale gelebilir gibi gerçekten de bir mercek altına alınmaya başladı o yönüyle de. Yani Evet. depremin onun dışında. Yardım ve dayanışmanın nasıl örgütlendiğini birazdan konuşuruz ama bizi izleyen arkadaşlar, sorularınız ve görüşleriniz varsa onları da bize paylaşın. Sedat arkadaş özellikle tabii ki bölgeye gitti, kentleri biliyor. Ayrıntılı sorularınıza cevap verebilir. Ve tabii ki Avrupa'dan dayanışmanın nasıl olabileceğini de görüş önerilerinizi söyleyebilirsiniz. Çünkü özellikle çok sayıda insanın yardım etmek istediğini biliyoruz ama bu yardımların yerine nasıl ulaşacağı konusu tartışılıyor. Yardım durumu nasıl peki Sedat? Yani büyük bir felaketle karşı karşıya 13 milyondan fazla insanın etkilendiği bir alan, 10 tane kent ve özellikle de havaların da soğuk olduğu bir dönemde yaşanıyor. Bazı kentlerde eksi 12-15 derecede insanlar bu saatlerde soğukta kalıyorlar. O tabloyu biraz bize anlatabilir misin? Yani günlük yaşamın deprem olduğu bölgelerde ve hangi şeylere özellikle ihtiyaç var ve bu ihtiyaçlar yerine ulaşabiliyor mu?
Şimdi aslına bakarsanız ilk 2 hatta 3 gün iktidar yardım konusunda hiçbir şey yapmadı diyebiliriz. Yani insanlar açlık, soğuk ve susuzlukla karşı karşıya kaldılar. Şimdi hepimiz kendi bulunduğumuz illerde farklı zamanlarda depremler yaşadık ama çok farklı deprem zamanlarında da ben hem görev aldım hem takip etmeye çalıştım. Ama bir deprem bölgesinde özellikle Hatay'da ekmekten önce su ihtiyacımız var denilen bir durumu yaşadık. 3 gün boyunca. İnsanlar suya ihtiyacımız var. Su yok diyor çünkü bütün şehrin altyapısı çöktü. İskenderun yine öyle. Diğer şehirler işte Malatya, Maraş, Pazarcık oralarda arkadaşlarla konuşuyoruz. Yine vaziyet aynı şekilde. Ya ilk başlarda yardım hiç gitmedi. İşte ne oluyor? Örneğin bugün Hatay'a her gün gün ışımadan başlayan konvoylar görüyor insanlar haberlerde. Hatay'a arabalar akıyor ama trafik tıkandı diyor. Çünkü kimse devlete, iktidara güvenmiyor. Götürmeyecek diyor. Benim yakınlarıma ekmektir, sudur, işte yardım malzemesidir götüremeyecek, ulaştırmayacak. Ulaştıracaksa da çok geç ulaştıracak. Benim bir an önce bunu ulaştırmam lazım diye Hatay'a dizilen, Antakya'ya dizilen bütün araçların özellikle de otomobiller işte daha başkaca araçların içerisinde sular, işte kuru gıda hani hızla tüketilebilecek gıdalar ve benzeri şeyler var. Soğuk ciddi bir problem. Örneğin hani bizim bölgemiz Akdeniz iklimi olmasına rağmen gece -2'yi, -6'yı gördü. Ciddi anlamda üşüyor insanlar. Yıkıntıların arasında ateşler yakılıyor. Hızla çadırlar kurulması lazım. Konteynerların yerleştirilmesi lazım. Ama işte bunlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği sabır. Evet. Sabırla devlet millet el ele bu işi aşacağız diyor. Burada ciddi bir halk dayanışması var. Sendikaların, meslek örgütlerinin, sizin dediğiniz gibi Avrupa'dan pek çok ülkeden dayanışma var. Ve bu dayanışmaların hepsi aslında siyasi iktidardan bağımsız. Siyasi iktidarın yaptığı şudur. Bütün yardım malzemelerini orada belirledikleri afet alanlarına toplamak ve orada da kayıt oluşturacağız, işte sıraya koyacağız, size vereceğiz demek. Ama asıl problem şudur. Yardımın hızla insanların beklediği yere ulaştırılması gerekiyor. Evi yıkılmış, evinin içerisinde... Ekrana yansıyanlara baktığımızda şöyle bir şey. Bir tarafta yardım edilecek malzeme var. Yani giyecekten tutalım yiyeceğe kadar malzeme var. Ama bir taraftan da yardımın ulaştırılma sorunu var. Yani bir organizasyon probleminin olduğu belirtiliyor. Özellikle tek merkezde birleştirme çabası neden bu kadar yoğun? Bir o. Zafer Yaman yazmış bize. İşte rant politikaları asıl olarak öldürdü. Onu biraz önce zaten ifade etmiştin. Yani bu rantın özellikle yapılaşmada rant üzerinden oluşturulan bir durum. Bir de diğer kurumların çalışmasına da izin veriliyor mu? Yani AFAD'ın dışında gerçekten de altyapısı olan bu konuda dışarıdan içeriden yardım getiren kurumlar da bu konuda bir organizasyon sorumluluğu üstlenebiliyorlar mı? Sorumluluğu üstlenenler var. Bunlar iktidar yandaşı kurumlar. Örneğin işte İHA, TÜKVA gibi kurumlara bütün olanaklar, devletin olanakları da açık. Örneğin onların araçları geçeceği zaman günlerdir Hatay'a gidip gelirken, Hatay-İskenderun arasında mekik dokurken trafiğin bu sıkışıklığında bile onlara eskort verilip onların araçları hızla yerine ulaştırılma yönünde olanaklar seferber ediliyor. Bizde emek demokrasi güçlerinin ise şöylesi bir şey var. Örneğin işte parklar hani ya da demokratik kurumlar kısmen ayakta kalabilen yeri yurdu, bahçesi ya da hani herhangi bir mahallede yerleşme olanağı bulduğumuz yerlerde ya hızla bir çadır etrafında ya hızla bir üstü kapalı bir alan etrafında bir araya gelerek işleri örgütlemeye çalışıyoruz.
O açıdan bizim yaptığımız şey aslında siyasi iktidarın gerçek anlamda ulaşması gereken ama ulaşmadığı, götürmediği, yardım ulaştırmadığı yerlere yardımı ulaştırma çabasıdır. İnsanların hem ekmeğe suya ihtiyacı var, hem kıyafete ihtiyacı var, hem battaniyeye ihtiyacı var. Bunları sadece götürüp bazen işte insanlar arabalarıyla getirmiş, ben şu köşeye koyayım buradan alırlar diye de düşünüyor. Evet. Ya da her şey bol, bak buralarda her şey bolca var demek için iktidarın da bu tip işte AFAD'ın düzensiz dağıtımları var. Hani işte bak bu kenara konuldu gibi ama bunlar gerçekten şeye ulaşabilir, depremden zarar gören insanlara ulaşabilir değil. Çünkü depremden zarar gören insanlar ara sokaklarda. Evet, köylerde, ara sokaklarda. Orada sanki emekçi Meral yazıyor. Gölcük'teki depremde kendisi diyor ki Emek Partisi herkesten önce geldi, çadır kurdu. Bu depremde çadır kurdu mu? Yani Gölcük depremiyle kıyasladığımızda partilerin, işte Emek Partisi'nin, diğer sendikaların, kurumların bir bağımsız çalışması ya da bir o kendisinin yardım etme imkanı vardı anlaşılan. Meral'in de yazdığına gibi. Bu sefer hiç öyle organizasyonlar var mı? Yani Alevi kurumları, işte sendikalar, Emek Partisi, diğer örgütler. Ya biz elimizdeki bu imkanlarla şurada bir çadır kent kuracağız, şurada bir konteyner mahallesi kuracağız, şurada şunu yapacağız deme şansı ve imkanı var mı? Ben bir şey daha ekleyebilir miyim Yücel Sedat arkadaşımız cevabı başlamadan önce? Yurt dışında şöyle bir bilgiye de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben. Her ne kadar bilenler biliyor ama AFAD'ın yaptıkları, statüsü ve gerçekten aslında böyle bir kurum çalıştırılsa nelere muktedir olabileceğini biraz böyle bize hani biraz hayal edebilmemiz lazım. Bu kurum gerçekten halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışsa kapasitesi nedir? Yani bu kapasite niye kullanılmadı? Bir başka sorum da olacak. Yücel kusura bakma. Evet, yakın buyurun, çevremizden de ilgi duyulan, yakın çevremizden de çünkü duyduğum şeyler var. Haluk Levent bir birey olarak işte çıktı. Galiba onun da şimdi ayrı bir yardım kuruluşu mu var? Yani hakikaten yaptıkları nereyle sınırlı bir kişinin böyle duyarlılık göstermesi güzeldir ama o konularda da biraz yorumunuzu alabilirsek belki çevremiz ve gelen sorular açısından da daha net bir cevap olabilir Sedat. Devlet Emek Partisi kurumlara güven sanki daha iyi. Yani Haluk Levent meselesini söyleyince. Buyurun. Emek Partisi başta olmak üzere emek ve demokrasi güçleri, meslek örgütleri hepsi oralarda çadır kurmaya çalışıyor. Bugün sorun şu. Kocaeli depremi Tekil'de olmuştu. Tekil için hızla örgütlü ve organize olmak kolaydı. O günün şartlarında belki pek çok zorluğu vardı ama yine de Tekil'e hızla olanakları aktarmak ve orada bu işleri yapmak hani daha kolaydı. Ama bugün 10 ilde bunu yapmaya çalışıyoruz ve soğukla da karşı karşıya kaldığımızda ilk başta yapmaya çalışacağımız şey bir taraftan çadır kent kurmak üzere çadırları oluşturma çabasının içerisinde aynı zamanda da bugün halkın bugünkü koşullarını düzeltecek, yarına çıkmasını sağlayacak olanakları oluşturma ve yaratma ve yarına çıkartabilme çabasıyla da karşı karşıyayız. İşte nedir? İskenderun'da Alevi Kültür Derneği'nin bahçesinde biz işte orayı ortak kullanıyoruz Alevi Kültür Derneği ile. Bütün şeyleri oraya topluyoruz. Aynı zamanda da günlük oradan arkadaşlarımız, partili arkadaşlarımız, Alevi Kültür Derneği'nin üyelerinin bildirimleriyle hangi mahallede ne ihtiyaç var, ne götürülmesi lazım? Battaniye mi götürülmesi gerekiyor? İşte su mu taşınması gerekiyor? Oralara işte sıcak yemek ya da bir lokma yiyecek bir şey mi götürmek gerekiyor? Bunları yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken de aynı zamanda da hani ülkenin bütün illerinde hangi bölgeye nasıl bir çadır yerleşimi hızla bir şekliyle daha korunaklı bir alan, soğuktan korunacak, yağmurdan, kardan korunacak bir alan nasıl oluştururuz diye de çaba içerisindeyiz. Örneğin
muhtemelen 2 gün içerisinde ulaşmış olacak. Farklı illere dağıtılmak üzere bir tır çadır ayarladı, hallettik hani koşullarını. Çadırlar dikiliyor. 2 gün içerisinde yetişeceği söylenildi. Muhtemelen yetişirse bizi de çok rahatlatacak. Çünkü kapı önlerinde bekleyenleri artık hani buyurun şurada daha rahat edebilirsiniz diyebilecek koşulları oluşturacağız. Çok uzun erimli bir çalışma yürütmek gerekiyor. Bugün kurtarma belki birkaç gün içerisinde tamamen artık hani yerini hayatta kalmanın başka bir şeyine bırakacak. Çünkü koşullar zor. Coğrafi koşullar, iklim koşulları zor. Buna uygun bir koşulu hazırlamaya çalışıyoruz. Türkiye içinde dayanışma nasıl peki? Hani bu kentlerin büyük bir alan, dediğin gibi geniş bir alan, 13 milyondan fazla insan mağdur olmuş. Bir tablo dışarıdan yardım buraya gidiliyor. Herhalde bir tablo da bu bölgeleri terk eden insan sayısı çok. Yani deprem bölgesini terk edip daha güvenli, en azından barınma ve beslenme açısından sorun olmadığı kentlere gitmek isteyenler de mutlaka vardır. Şöyle bir çalışma yürütülüyor. Birincisi bütün kurumlar birbiriyle haberleşiyor. Yani yereldeki örgütleri birbiriyle haberleşiyor. Nerede ne ihtiyaç var? Örneğin işte bugün İzmir Barosu'ndan İzmir Barosu 1000 tane battaniye Hatay ve İskenderun'a gönderiyormuş. Bunun 500'ünü İskenderun'a alabiliriz dedik. İskenderun'daki arkadaşlar bizde battaniye çok fazla var. Şu an için hani yetecek kadar var. Bunu başka bir yere yönlendirelim. Hani ya alalım burada tutalım kaygısı da yok. Hemen ihtiyacı olan bir yerlere ulaştıralım diye bütün kurumlar olarak, yereldeki kurumlar olarak aynı zamanda da hani daha birbiriyle iletişim içinde bir faaliyet yürütüyoruz. Ama şöylesi bir problem var. Deprem bölgelerindeki pek çok insan artık bulundukları yeri terk etmek istiyorlar. Bunun 2 nedeni var. Bir, yaşam ve barınma koşulları kalmadı. 2, psikolojik olarak artık bu durumu kaldırabilir değiller. Çünkü 2 tane büyük deprem arkasından hani hepimiz şeyi konuşuyoruz. 7.8 şiddetinde bir oldu, 7.6 şiddetinde bir oldu, işte şu oldu diye ama 6-6,5 şiddetinde farklı zamanlarda 8-10 tane deprem, ondan sonra 5,5-5 ve bu bölgedeki deprem bölgesindeki insanlar artık her dakika sallandığını, bir yerlerin yıkılacağını düşünüyor. Biz oradayken de aynı duygularla her an sallanıyoruz ya da işte bir şey oluyor, daha emniyetli bir yere hemen geçelim diye şey yapıyoruz. O açıdan da bir deprem bölgelerinden çıkma arzusu ve çıkma çabası var. Mersin açısından da bu durum ciddi gözle görünür bir şeye de dönüştü. Mesela artık Mersin yeni bir şeyle karşı karşıya. Mersin'deki bütün spor salonları dolu. Örneğin bütün kapalı alanlar, kamu kurumlarına ait kapalı alanlar dolu ve bütün bu alanlarda insanlar işte yurtlara yerleştiriyoruz diyor Tayyip Erdoğan. Hani örneğin üniversiteleri yaz dönemini tamamen durdurduk dedi. Ne kadar duracak bunu bilmiyoruz. Uzun süre duracak, anlaşılan o ki şu an üniversite yurtlarında ve benzeri yerlerde kalıyor. Bizler açısından da Emek Partisi ve Emek Partisi gibi örgütler, işçi örgütleri, kamu emekçisi örgütleri açısından da sürekli birbirine şöylesi mesajlar. Hatay'ın şu bölgesinden gelen bir aile için bir ev lazım. Ya da işte şu bölgeden gelen bir ailenin kalabileceği, kısa süreli kalabileceği yer lazım ya da kiralık bir ev lazım diye doğal olarak sürekli Mersin'de artık yeni bir hani depremin dışında sallanarak ve atlatarak dışında kalmış bir kentin artık neredeyse depremzedelerin büyük bir çoğunluğunun buraya gelerek artık burada deprem dayanışmasını tamamen Mersin'de kendi içinde örgütlemesi gereken bir duruma dönüştü. Örneğin işte burada bir belediyeye ait kültür merkezinde
Kızla kıyafet ihtiyacı var. İnsanlar pijamalarıyla oturuyor. Buraya kıyafet gelmesi lazım diye mesajlar geliyor. Hadi topladığımız kıyafetleri hemen kültür merkezine yetiştirelim. İnsanlar en azından üzerlerine bir şeyler giysin diye şey yapıyoruz. Mesela Ama yani sadece depremin olduğu kentleri gözetmemek gerekiyor. Orada tabii ki önemli insanlar var ama depremzedelerin gitmiş olduğu kentleri de özel olarak düşünmek, ona göre de bir plan yapmak gerekiyor. aynen ona göre de bir plan yapmak gerekiyor. Örnek çalışmalar çıkartmaya çalışıyoruz. Yazlığını, yaylasını paylaşan arkadaşlar oldu. Hani buralara yerleştirebiliriz diye. Benim şurada evim var. Tedavi dolayısıyla Ankara'dayım. Aile buraya yerleşsin, 5-6 ay kalabilir diyenler oldu. Apartmanların kullanılmayan apartman görevlisi daireleri, sığınaklarını şimdi yönetimlere rica etmeye başladık. Onlara çağrı yapıyoruz. Siz apartmanların sığınaklarını ve kat görevlisi, kullanılmayan kat görevlisi dairelerini Hatay'dan, İskenderun'dan gelen depremden zarar görmüş ailelere verin. Onlar orada konaklasın diye birkaç sitede, birinde bugün tamamen düzeltildi alan, aile gelip yerleşecek, birisi de muhtemelen çözülüyor. Bu tip şeylerle hani sadece orada değil, aynı zamanda bu tarafta da depremden zarar görenleri bir şekliyle daha rahat edecekleri ve bu durumu da psikolojik olarak daha rahat atlatacakları koşulları oluşturmaya çalışıyoruz. Hocam söylemişti, e, Haluk Levent'in şöylesi bir şeyi var. Uzun süredir bu tip yardım faaliyetleri örgütlediği için insanlarda şöyle bir güven var. Haluk Levent'e yardım ettiğimizde bu işte Haluk Levent'in çağrısına uyduğumuzda bu şeylere ulaşır. Muhataplarına ulaşır. E, isteği, kabulü var. Bu aynı şekilde hani bizim Emek Partisi olarak çağrı yaptığımız her yerde de, evet, Emek Partisi, emek meslek örgütleri çağrı yapıyorsa bunu ulaştırır duygusu var. Asıl olmayan duygu şu: siyasi iktidar bunu vermez. Siyasi iktidar emekçilere bu yardımı yapmaz duygusu var. Çünkü 99 depreminden bu yana 23 yıl geçmiş. 23 yılda bu kadar deprem vergisi toplanmış. İşte son 2-3 yıldır vazgeçildi deprem vergisinden. Bu kadar zaman içerisinde bu deprem vergileri eğer gerçek anlamda Seferiya Hocam'ın söylediği gibi AFAD bu kadar organize ve bu kadar afet yaşanan bir ülkenin yardımlaşma örgütü olarak faaliyet yürüten bir örgüt olarak bütün bunları yapabilirdi ama siyasi iktidar kaynakları işçilere, emekçilere, afetten zarar görenlere değil, devletin kasası birdir diyerek alıp onu sermayeye, teşvik, kredi, işte daha başkaca şeyler olarak istihdamı geliştirme, işveren sigorta primini karşılama ve benzeri şeyler olarak dağıttığı için, hatta hepimiz hatırlarız, işsizlik sigorta fonundaki paraları bile patronlara kısa çalışma ödeneği ve teşvik olarak verdiği için siyasi iktidar zaten bunu emekçilere ulaştırmaz. Biz yapabiliriz. Biz kendi bağımsız dayanışma örgütlerimizle yapabiliriz duygusu büyük bir çoğunlukta var. Öbür tarafta da zaten tarikat ve cemaatleri görüyorlar. Evet. Deprem bölgesinde zaten yansıyan, ekranlara yansıyanlar da şu: hani devlet nerede feryadı çok yaygın bir şekilde var. Daha önceki depremlerde de mutlak vardı ama bu sefer çok daha yaygın ve yüksek sesle ilan ediliyor. Onun için o hal ilan edildi. Onu birazdan geliriz ama Türkiye içerisinde dayanışmanın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani her kentten, her kurumdan herkes bir şey yapmak istiyor. Aynısı Avrupa'da da var. Onu görüyoruz. Biz daha önce 1999'da bir kampanya yürütmüştük. Sanırım bu kampanya, yani bu çalışma, bu dönem Avrupa halkları arasında Türkiye'ye dayanışma daha fazla. Sayın Başkan, ne dersin bu konuda? Yani nasıl bir dayanışma gösteriyor Avrupa halkları? Sendikalar, işte DİDİF de bu konuda bir kampanya yürütüyor. Diğer Türkiye'li kurumlar, Alevi örgütleri vesaire, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor bu konuda. Evet.
Aslında böyle felaket zamanları, büyük olayların yaşandığı dönemler aynı zamanda herkes için bir sınav aynı zamanda. Yani herkesin yeniden sınandığı bir olguyu aynı zamanda yaratıyor bu deprem. Bu açıdan işte biraz önce Sedat'ın söylediği gibi devlet sınandı. 72 saatte deprem bölgelerinde görünmeyen devlet. AFAD sınandı veya halkların kardeşliği aynı şekilde halkın hep dayanışma duygusu sınandı. Ve Almanya'da da gerçekten ilk andan itibaren dayanışma duygusu, ilk anda bu kadar facianın bu kadar büyük olduğunun belki farkında değildik ama duyulduktan sonra haber ayyuka çıktıktan sonra 10 şehir ve coğrafi olarak ne kadar geniş bir alan olduğu gerçekten herkes haberlere kilitlendi ve ilk andan itibaren ciddi bir şekilde ne yapabiliriz sorusu gündeme geldi. Yani Almanya'nın bütün şehirlerinde sadece Didif bünyesinde değil, Alevilerde, diğer halklarda, gerçekten aynı zamanda yerli halkta, Almanlarda. Bu açıdan dayanışma gerçekten, yani yaşanan bu acı karşısında dayanışma bir nebze de olsa birazcık ilaç olabilme özelliğini gösterdi tekrar. Biz Didif olarak, yani herkes yaptı, sadece biz değil. Alevi kurumu, diğer sosyal kurumlar. Peki öyle şuna girişmeyecektik belki ilk anda, eşya gönderme kampanyasına. Çünkü bizim daha önceki kampanyada birazcık acı bir tecrübemiz olmuştu. Ne yazık ki kendimiz de şunda tereddüt geçirdik. Eşya göndersek gene geçen seferki gibi tırımız kapıda kaldı ve alınmadı gümrükten. Yani içeriye sokamadık gönderdiğimiz eşyaları. O açıdan eşyadan ziyade maddi destek kampanyasına yönelmek diye bir fikrimiz de vardı ama talep o kadar çok oldu ki, yani gencinden, kadından, komşularımızdan, birçok yerden ne olursa olsun işte televizyonlarda, haberlerde izlendikten sonra insanların neye ihtiyacı olacak? Kıyafete, bebek mamasına, bebek bezine, battaniye, yorgana, ne akıllarına gelirse biz de o talebin karşısına gerçekten özellikle Köln merkezli bir olanağımız da çıktı ve eşya kampanyası açtık. İnanın yani biz Salı günü öğleden sonra eşya kampanyası başlattık saat 3'te. 24 saatlik bir kampanyaydı. Her şeye rağmen, daha önceki acı tecrübemize rağmen, bürokratik engellere de takılır mıyız, gider mi acaba kaygımıza rağmen yapmaya karar verdik ve 24 saatlik bir çağrı yaptık tır için. 24 saatte tır doldu, taştı ve hala bugüne kadar aradan 1,5 gün geçti. Doldurduk tırı. Ertesi gün akşam saatinde bir tır dolusu. Birçok talebi geri çevirdik. Halen de bugün işte tır gönderildikten sonra 2. günümüz, halen telefonlar susmuyor. Ne yapabiliriz, nereye gönderebiliriz? Hem de hani Türkiye dedi, Avrupa'dan bize eski eşya göndermeyin. Gerçekten eski eşya değil bu, herkesin gitti satın aldılar. Buralarda Aldi, efendim Rossmann gibi veya işte bu drogeri pazarlığı dükkanları gibi yerler var. İnsanlar, Türkiye'liler veya Almanlar veya başka uluslardan halklar, oralardaki bebek bezlerini, bebek mamalarını, biberonlarını, kalmadı oralarda. Tükendi yani. Türkiye'ye göndermek için satın aldılar. Minibüsler dolusu, arabalar dolusu eşyalar getirdiler. Kullanılmış eşya, yani evlerindeki sıcak ceketleri, yani gayet de kaliteli olanları da seve seve verebilecekleri her şeyi verdiler. Güzel olan şey, bir de gerçekten her ulustan, her ülkeden insanların bu kampanyayı birlikte düzenlemesi oldu. Biz Köln şehrindeyiz. Başta Almanlar olmak üzere, hakikaten de Almanlar çocukları okulda olan arkadaşlarımıza müracaat etti. Orada istersen Sabahat arkadaşımız yazmış. Yani Alman halkı içerisinde de Türkiye hükümetine doğrudan vermeme eğilimi var diye yazmış. Güvenmiyorlar. Evet. Yani Türk hükümetine verdiğimizde bu yardımlarımız yerlerine ulaşacak mı endişesi var diye ifade ediyor. Halbuki hani insanlar bir felaket olmuş bir şeye yardım edince aklında hiçbir sorun olmaması gerekiyor. Yok, bize şu düşünceyle gelen çok insan oldu gerçekten. Bizi tanımayanlar da vardı, yardımlarımız toplanırken. Telefonlarımız üzerinden bize ulaşmışlar. Kim olduğumuzu, nasıl bir kurum olduğumuzu bilmeyenler de, ama sizin göndereceğiniz eşyalar kimin aracılığıyla ve nereye gidecek? Onun garantisini gerçekten direkt ihtiyacı olan ellere direkt ulaşmasına çok çok önem verdi doğal olarak bütün insanlar.
O açıdan da bizim hani kime vereceğimizi, AFAD'ın dışında bir yardım kuruluşu olduğumuzu vurguladığımızda gerçekten ilgi de ayrıca daha özel oldu diyebilirim. Yani okullardan dediğim gibi o biraz önce değindiğim şeye örnekleri vermek istiyorum. Okullarda Alman öğretmenler bir araya geldi. Bizden yıkılan okul varsa direkt orayla ilişkiye geçelim. Veya kreşlerde çocukları olan arkadaşlarımıza kreşlerden müracaat geldi. Kreşlerde eşya kampanyası düzenlemişler. Bebek bezleri almışlar. Bizim ilk andaki duyurumuzda, ilk duyduğumuzda eşya yeteri kadar gitti. 3 tır buradan, bu çevreden battaniye gitti mesela. Bebek malzemelerinin özellikle ihtiyaç olduğunu söylediler. Biz bunu duyurduk. İnsanlar paket paket minibüslerle bunu getirdiler. Ve Almanlardan da, komşularımızdan, önceden yani yaşadığımız semtte Bu de kampanyayı düzenleyen ayrıca Alman kurumları da var değil mi? Yani Alman hani elbette. Alman Rotek medya Reus, üzerinden medya duyuruldu. üzerinden Tabii, maddi Kızılaç yardım. üzerinden. Evet. Şu anda sendikalarda, sendika merkezleri biraz geç başladı ama sendikaların kendilerini oluşturduğu sendikacılar yardım ediyor diye bir kendi içlerinde kurdukları bir kamu yardım amaçlı bir şey var. Sosyal bir kuruluşları var. Orada aracılığıyla kaç gündür büyük sendika merkezleri oralara çağrı yaptılar. Oralardan ciddi bir maddi destek kampanyası olacak ve aynı zamanda bizden de gene bazı sendika merkezleri direkt iletişim istediler. Hangi sendikalara, hangi okullara, nerelere direkt ulaştırabiliriz? Biz bunun aracı oluyoruz aynı zamanda. Kısacası eşya kampanyamızı gönderdik ve hala talep devam ediyor ama şu andan sonra gerçekten de biraz önce Sedat da vurguladı. İnsanlar yer değiştiriyor. İşte bir ev kafasının üzerinde bir çatı olması gerekiyor. Yeni bir düzen kurmaları lazım veya günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri lazım. Ciddi olarak da maddi bir güce ihtiyaç var. Onun için biz DİDİF olarak da aynı zamanda beraber hareket edebileceğimiz kurumlarla da beraber maddi destek kampanyası açtık. Bu konuda da hani eşyada olduğu gibi bu konuda da oldukça sorular geliyor. Kime vereceksiniz? Nasıl götüreceksiniz? Kim alacak ki? Bu konuda insanlar gerçekten çok yıpranmış. Daha önceki dönemlerin tecrübeleri, gerekse işte sınırdan alınmayan eşyalar, gerekse yerine ulaşmayan paralar, daha önce yolsuzluklar ortaya çıktı bu konularda. İnsanlar ciddi bir güvenceye ihtiyaç duyuyor ve iyi bir duyguyla elbette bu da yani direkt ulaşması ve ihtiyacı olan ellerde bir açığı kapatması amacıyla. Bunu devam ettireceğiz biz de yani herkese onu Evet, duyuyoruz. ama Bizden... Emekçi Meral 2 tane döşek aldıklarını ve Hollanda'da olduklarını ama döşekleri göndermek istiyorlar ona hala da. Yardım istiyorlar. Hakikaten de anlattığın Zafer Yaman da öyle diyor. Halklardan, yoksullardan yoksullara destek ve dayanışma var. Peki Sedat, özellikle Avrupa'yı düşündüğümüzde hani neler şu anda en azından geldiğimiz bu 5. gün işte sonraki günlerde hangi yardımların yapılması gerekiyor? O insanların kayıplar çok fazla, yakınlarını kaybetmişler. Ayrı bir travma yaşayacaklar zaten. Bu hemen birkaç ayda geçecek bir durum değil. Yani ülkenin 10 kenti yıkılmış bir durumda. Ne yapılabilir? Yani Avrupa'dan baktığımızda nasıl daha fazla el uzatılabilir? Ya şöyle düşünmek lazım. Muhtemeldir ki bu haftanın sonundan itibaren artık aileler nerelere yerleşiyor, deprem alanlarında nerelerde birikiyorlar ve ihtiyaçları neler? Mesela şöyle düşünelim. Biz farklı yerlerden çadırlar temin etmeye çalışıyoruz. Bunları mümkün mertebe bir araya yerleştireceğiz ama kimisi de evini ya da bulunduğu sokağı, bölgeyi terk etmek istemiyor. Doğal olarak buraya küçük tüp gitmesi lazım. Buraya katalitik elektrikli soba gitmesi lazım. Buradaki insanlara ya işte şuradan ayakkabı seçin demek yerine ya da işte şunu seçin bunu seçin demek yerine ya da işte sana bisküvi getirdim demek yerine orada kendi ihtiyaçlarını gidereceği olanaklar yaratmak lazım. Bütün bunların hepsini düşündüğümüzde örneğin işte jeneratörün ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Hem kurtarma faaliyetlerinde çok büyük bir ihtiyaç hem şu an şehirde elektrik yok. Evet. Örneğin
Hatay Antakya merkezinin sadece bir iki caddesinde elektrik var. Geriye kalan yerler tamamen karanlığa teslim olmuş durumda. Jeneratör çok büyük bir ihtiyaç. Şimdi ben düşünüyorum, siz Almanya'dan kaç jeneratör yükleyip gönderebilirsiniz? Ama işte bunların burada temin edilip oralarda insanların kolektif kullanımına sunulması lazım. Şu çok önemli bir ihtiyaç haline geldi. Belki 30 yıl önce bunlar hiç düşünülmüyordu ama şimdi ulaşılabilir olmak kaygısı, duygusu çok önemli bir şey. Bir telefonun şarjının bir küçücük powerbank'in ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Hani bir tır powerbank göndereyim demek işi çözmez ama örneğin işte bir jeneratör oraya temin edildiğinde hangi kurum temin ederse etsin, nasıl ulaştırırsa ulaştırsın, buradaki kurumlar bunları yapmak üzere zaten şu an seferberler. O açıdan hani temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri, temel ihtiyaçlarını koruyabilecekleri olanakları yaratmak lazım. Bu da biraz her bölgenin, her mahallenin, her zarar gören işçi emekçi ailesinin orada kalmak istiyorsa orada nasıl kalacağına ilişkin çözümler üretmek gerekiyor. O açıdan işte Hollanda'dan çok fedakar bir çaba, çok bizi de mutlu eden bir çaba ama işte onun buraya ulaşması ayrı bir sorun haline geliyor. Çünkü AKP kendinden başka kimse görünmesin istiyor. Örneğin. Şimdi AFAD'ı sordu hocam. Mesela bu kadar kaynağı elinde olan bir AFAD bugün tartışılıyor depremde. Bu enkazların altındaki insanları tespit etmek için termal kamera çok önemli bir ihtiyaçmış. Şu son 1-2 günde çıkartılanların büyük bir çoğunluğu termal kamerayla tespit edilebilenler. Ama işte AFAD kaç termal kamerası vardır? Hani bunun bir karşılığı yok. Kocaeli'den bir tane gencimiz arama kurtarma ekibinde gelmiş, dahil olmuş. Diyor ki hocam diyor, jeneratör yok. Jeneratörün olduğu yerde hilti yok. Hani oraya dün onun ulaşması gerekiyordu hiltinin. Ama bugün jeneratörün bütün her tarafa ulaşılıp işte insanların hem daha aydınlık bir ortamda hem de hani ısıya ve ışığa kavuşacağı olanaklar yaratmak lazım. Temel ihtiyaçlarını korumak lazım. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi önümüzdeki günlerde başka bir sorunla karşı karşıyayız. Su yok, lavabo yok. Örneğin pek çok ihtiyaç var ve artık bir salgın hastalığın önümüzdeki günlerde belki de kimi deprem alanlarında baş göstereceği tartışılıyor. O nedenle hızla aileleri daha korunaklı, daha düzgün, daha temiz alanlara taşıma, buralara da konteyner kadar aynı zamanda seyyar tuvaletlerin ihtiyaç olduğu bir dönemden geçiyoruz. Hani evet, konteyner kadar su deposunun ihtiyaç olduğu bir şeyden geçiyoruz. Örneğin belki de yarın bir gün çevre illerden birer tonluk, ikişer tonluk su depoları toplayıp götürmeyi tartışacağız. O açıdan yerinde o bölgedeki faaliyet yürüten hem bizim örgütümüz hem diğer örgütlerin oradaki gönüllüleri, üyeleri burada ne ihtiyaçtır ve bunu nasıl karşılarız? Evet işte bunları AFAD'ı da bir şekliyle geçerek, aşarak yapmak mümkün diyorsun o zaman. Bu acil ihtiyaçları karşılamak için. Hani tek elden hepsini yapmaya çalışıyorlar dedin ya. Evet. Ona rağmen AFAD dışında bu en temel ihtiyaçları karşılayanlar da sanırım bir yol bulup bir hareket etmesi lazım. Hani siz belirlenen çerçevenin dışına hiç kimse çıkmayacak ve hiç kimse o kentte en temel ihtiyaçlar karşılamayı yapmayacak, sadece ben yapacağım diye bir anlayışla herhalde uzun süre devam edemez. Ne dersin? Ama iktidar bunu yapmaya çalışacak. İktidar da AFAD Başkanı da İBAN paylaşacak. İşte bir tarafıyla o İBAN koca devlet olarak selde İBAN paylaşıyor, depremde İBAN paylaşıyor, daha başkaca meselelerde İBAN paylaşıyor.
halk gönde, devlet millet el ele bu sorunu aşacağız diyor ama devlet halkın sırtında, işçilerin, emekçilerin sırtında. Bugün bizim gibi örgütlerin devrimci sorumluluğu var. Bir şekliyle AFAD aşıp bunu yapmak zorunda. Çünkü halk soğukla, açlıkla, susuzlukla ve olanaksızlıklarla karşı karşıya. Bunu yapmazsak hani siyasi iktidar, onun yöneticileri, onlar insanlığından, insanlık dışı davranışlarından utanmayabilir ama bunun bir insanlık görevi olduğunu bilenler bunu hızla yapmak zorunluluğuyla karşı karşıya. Bu sorumluluğu bilen bir örgüt olarak Emek Partisi hem biz hem ülkedeki diğer emek ve demokrasi güçleri AFAD'ı aşarak bunu yapmak zorundayız. Olanaklarımız neyse, evini paylaşmaksa evini paylaşmak, yemeğini paylaşmaksa yemeğini paylaşmak, gelirini paylaşmaksa gelirini paylaşmak, işte bütün bunları yapmak zorundayız. Çünkü çok küçük bir yıkımdan, hani her deprem bir yıkımdır ama Hatay açısından düşündüğümüzde, Elbistan açısından düşündüğümüzde, Nurdağ açısından düşündüğümüzde, işte Pazarcık açısından, pek çok şehir açısından, bölge açısından düşündüğümüzde ciddi bir tarihi yıkımla karşı karşıyayız. Mesela Hatay'ın %80'i yok ortada. Hal böyle olunca buraya AFAD'ı bekleyerek ya da insanlar AFAD'ı bekleyerek burada yaşamını sürdürme olanağı yok. Hesaplarınıza 10.000'er lira para yatıracağız, 15'er bin lira şunun için vereceğiz demekle bunların çözülme şansı yok. Çünkü mesela bugün örneğin AKP iktidarı bugün Hatay'da, şu an Hatay'da yıkıntısının başında ateş yakıp bekleyen emekçiye 10.000 lira verse harcayacak yeri yok. Evet. Şu an götürüp eline saysa harcayacak yeri yok. Çünkü bakkal yok, market yok. Hatay'da bu kadar araç girip çıkıyor, petrol istasyonlarında yakıt yok. Evet. İlk gün biz gittiğimizde örneğin İskenderun'un yakınlarındaki akaryakıt istasyonlarında sıra vardı. Şimdi Adana'da sıra var. Çünkü herkes biliyor ki Adana'dan öteye artık akaryakıt yok. Evet. Gidecek ama arabasıyla da geri dönecek kadar akaryakıtının olması lazım. Bunu yapmak için de işte hal böyle olunca artık AFAD'ı bekleyecek, AFAD'dan medet umacak bir şeyi de siyasi iktidar yaparsa yapabildiği kadar yapar. İmkanları buymuş diyecek. Halk da zaten onun için, hani buna inanmadığı için devlet nerede diyor, hükümet nerede diyor. Çünkü onu görmüyor. İşçiler, emekçiler çok büyük bir kesim. Milyonlarca insanız. Yani İşte bugün asıl bu depremin altında Sedat, demin hani ilk yapıları, binaları anlatınca aslında bu depremin altında kalan işçi ve emekçiler, en fazla orta gelirler, yani büyük sermaye sahiplerinin, zenginlerinin kalmadığı ortada. Yani bu kadar can kaybı asıl emekçi sınıfların yaşadığı bir deprem ve bütün felaketlerde, bütün depremlerde de olduğu gibi aslında. Tablo açıdan, emekçiler açısından net bir durum. Orada bir şey daha aktarayım. Kamil Gömleksiz arkadaşımız yazmış. Zalskiter'de MAN işçileri kendi aralarında çarşamba günü toplayacaklarmış ve işçilerden bağış alıp göndereceklermiş. Yani işçilerden işçilere dayanışma. Bunu herhalde başka fabrikalarda da var mı böyle bir durum başkan? Ya iş yerlerinden, sendikalardan var. Burada Köln'de Ford'da oldu öyle bir grup arkadaş. Yani genel çağrıların dışında, o medyada tipik bilinen çağrıların dışında işçiler kendi aralarında belli hanelerde topladı, gönderdi. Ve bizden de gerçekten başında söyledim galiba ama tekrar söyleyeceğiz. Kontak istediler kendileri, direkt yardım göndermek için. Sendika merkezleri de, şubeleri de dahil. Yani büyük bir dayanışma var her kesim açısından. Yani halklar arasındaki o kardeşlik, Ukraynalı birisi aradı bugün, bir İranlı bir kadın aradı bugün. İşte buradaki Bulgarlar birleşerek, gerçekten bir ön yargı vardır ki o kadar güçlü bir ön yargı ki şu anda mesela Suriyelilere karşı o deprem bölgelerinde bile nasıl bir milliyetçilik, nasıl bir halk düşmanlık körükleniyor aynı zamanda. Burada da örneğin bizim de tanık olduğumuz Bulgar halkına karşı ciddi bir ön yargı söz konusu. Ama gerçekten biz o eşya kampanyamızı açtığımızda, kapımızı açıp bugün saat 10'da eşya toplamaya başlıyoruz dediğimizde ilk gelenler Bulgarlardı. Bulgar komşularımız da ve gidip hepsi de yepyeni
eşyalar alıp gelmişler. Çocuk kullanım bezlerinden kıyafetlerine kadar neyi talep ettiysek onları getirmişler. Halklar arasında gerçekten hangi ulustan olursa olsun, tekrar diyorum, o düşmanlığı kırdı. Hatta bulunduğumuz mahallede, federasyonumuzun da bulunduğu bir semt, Köln şehrinde, kendi aralarında konuşurlarken, tır yüklenirken şöyle bir sohbet geçiyor. Ya bak, şu kahvedeki Lazlar gelmedi. Bizim kahve tümden geldi. Bak şu komşular, yani ayrım noktası dayanışma gösterip göstermeme. Yani hangi ülkeden, hangi dilden olursa olsun onları kendi içlerinde yeniden sorgulama, yeni dostlukların gelişmesi, daha ne yapabiliriz? Yani şu anda Sedat, bize de sorusu çok fazla geliyor. Ne yapabiliriz? Biz elbette senin de dediğin gibi o büyük ihtiyaçların karşılanması, ilk etapta belki artık elbise var, belki hani bir ekmek bulunabiliyor yemek için, ama dediğin gibi o uzun vadeli ihtiyaçları kapatmaya başlamanın bir adımı olarak, dediğin gibi jeneratöründen prefabrik evler mi, tuvaletler mi, neler olur, onları en azından bir parçasına katkı sunmak için maddi destek kampanyamızı herhalde sadece kendimizin değil, bizi duyanların değil, onların da çevresinden bunu daha da büyütmesini sağlamaya çalışmak önemli. Biz Van depreminde örneğin şunu yapmıştık, götürdüğümüzde prefabrik evler kuruluyordu DİDİF olarak. Topladığımız kampanyanın miktarını direkt oraya teslim etmek için gittiğimizde bir mahallenin prefabrik evlerinin parasını ödedik. Yani eğer gerçekten Hatay olur, bugün Elbistan olur, Maraş olur, Malatya olur, belli bir yerde topladığımız gelirle bir ihtiyacı karşılayabilirsek, çünkü insanlar aynı zamanda şöyle bir duyguya da ihtiyaç duyuyor. Sabahtan akşama televizyonun önünde oturup üzüntü, acı, ahvah etmek değil, bir şey yapmış olmanın getirdiği bir rahatlıkla insanlar da aynı zamanda o acıyı, burada yaşayanlar açısından da ben onu gördüm çok fazla. Yani ahvah etmeden ben ne yapabilirim'e girişen insanlar kendisini daha mutlu hissediyor, bir katkı sunabildi. İnsanlık görevini yerine getirmenin sorumluluğu tabii ki. Yani biraz da şunu dedim, dayanışma yaşanılarak aynı zamanda öğreniliyormuş. Soyut bir şey değil. Dayanışmanın büyümesi, dostlukların kurulması, emekçiden emekçiye gerçekten destek sunulması. Yoksa bakarsan bu Almanya'da da büyük milyonlardan konuşuluyor Sedat. 2,5 milyon, 3,5 milyon devletten devlete destekler, ama senin de dediğin gibi halka ne kadar ulaşıyor? Ne kadar takılmadan direkt emekçiye ulaşıyor? Orada herkesin kaygıları devam ediyor. Bu kaygılara karşı yapacağımız direkt dayanışmanın da özel bir önemi olduğunu düşünüyoruz olarak da, birlik olarak da. Evet, bizi izleyenler kanallarımıza abone olurlarsa bundan sonraki yayınlarımızda izleyebilirler. Sedat, son olarak hani bu kentlerde aynı zamanda Suriyelilerin fazla olduğu bir kentler, ama aynı zamanda Suriye'de de bir deprem oldu. O pek yansımıyor. Tabii tablo Türkiye'deki gibi çok ağır değil, ama sonuçta Suriye'de de yaşanan bir deprem ve orada da binlerce insan hayatını kaybetti. Sahada nedir durum? Özellikle göçmenlerin, Suriyelilerin durumu nedir? Onların bu süreçte mağduriyetleri nasıl? Ve o mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda onlara yönelik özel planlar, programlar var mı? Ya şöylesi bir problem var. Aslında problem değil. Herkes kendi sınıfının tavrını ortaya koyuyor. Şimdi işte bugün Millet Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir televizyona bağlandı. Bir an önce Suriyelileri bu memleketten göndermek lazım. Biz kendimize bakamıyoruz. Bu kadar depremle karşı karşıyayız. Suriyelilere Avrupa baksın ya da işte kim bakıyorsa o baksın gibi şeyler kullanılmaya başlandı. Açıkçası bir tarafta siyasi iktidar bu yaşanan bu felaketi siyasete malzeme yapmayalım derken kendisini siyasetin odak noktasına koyup sadece biz varızı göstermeye çalışırken, siyasi iktidarla hak temelli işçilerin, emekçilerin geleceği, onların insanca yaşam, insanca çalışma koşulları, insanca barınma koşulları üzerinden hesaplaşma gibi kaygısı olmayan böyle burjuva siyasi örgütlerde siyasi iktidarla hesaplaşmayı Suriyeliler üzerinden, depremde bile Suriyeliler üzerinden tartışarak yürütmeye çalışıyor. Bizim açımızdan durum şudur, buradaki pek çok örgüt açısından durum şudur.
Biraz önce işte hepimiz aynı şeyi vurguluyoruz. Böylesi bir felaket karşısında insanlığın ileri değerleri felaketten zarar gören herkesle dayanışma, herkesle yardımlaşma, herkese kol kanat germe, herkesin ihtiyacını gidermeyi gerektirir. İnsan olmanın gereği de budur. Bu insanlığın ileri değeridir. Çünkü bu aynı zamanda internasyonel dayanışma ilkesinin de gereğidir. Doğal olarak hani bölgedeki Suriyelisi, Türkiyelisi demeden kim buradan zarar gördüyse onların bu zararı en hafif atlatabileceği ya da hani zarardan daha sağlıkla nasıl çıkarılabilir koşullarını oluşturmaya ve bu konuda da hani bugün dayanışma zamanı. Sonuçta sen dün yan baktığın Suriyeli komşuyla niye buraya geldiler dediğin komşuyla aynı enkazın altında kaldın. Evet. Bir apartmanda 40 kişi enkazın altında kalmıştı İskenderun'da. Bizim ilçe örgütümüzde üye arkadaşımızın akrabaları apartmanın bir yarısı Suriyeli, yarısı işte İskenderun'dan insanlar. Aynı enkazın altında kaldık çünkü bu sistem zaten biraz önce senin de söylediğin gibi aslında bütün bu felaketler işçileri, emekçileri vuruyor. Enkaz da işçilerin, emekçilerin üzerine, sistem de, çürüyen sistem de işçilerin, emekçilerin üzerine maalesef ki yıkılıyor. Onun için de birlikte bu sorunların üstesinden gelme, dayanışmayla, yardımlaşmayla, ortaklaşmayla, kolektif çalışmayla bunların üstesinden gelme konusunda hem çağrı yapıyoruz hem de aynı zamanda da bunun koşullarını oluşturmak üzere de faaliyetimize de bütün hani o bölgedeki kim varsa o insanları da bu faaliyete katarak bunu aşmaya çalışıyoruz. İskenderun'un şöyle bir özelliği var. Türkiye işçi emekçileri, Avrupa'daki bizi dinleyen işçi emekçiler bilirler. İskenderun Demir Çelik Fabrikası ülke işçi sınıfı tarihinde hani her zaman bilinen bir yerdedir. Bugün İskenderun'da pek çok demir çelik fabrikası, metal fabrikası var. Biz şimdi metal fabrikalarındaki işçilere çağrı yapıyoruz. Faaliyetlerimize katılan, yardımlaşma, dayanışma çalışmalarına katılan metal işçileri, demir çelik işçileri var. Dolayısıyla her ne kadar bir tarafta burjuva siyasi partiler işçileri milliyetine, memleketine, etnik kökenine, işte mezhebine, hatta bulunduğu ile ilçeye kadar bile, inancına kadar bile bölmeye çalışsa da bu felaketten zarar görenler aslında buradan da birlikte kalkabileceklerini biliyorlar. Ve bunun da koşullarını oluşturduğumuzda ya da hani bu çağrıyı yaptığımızda buradan da birlikte iş yapabilme ve dayanışmayı büyütebilme olanakları çok da fazla. O açıdan bu bölgelerde maddi yardım olanağı çok önemli. Şimdi tüpün olmadığı yere makarna göndermenin elbette ki iyi niyetle bir karşılığı var ama sonuç itibariyle o makarna için önce oraya ocak gitmesi lazım. O ocağın elektrikle ya da tüple çalışıyor olması lazım. Onu da en iyi bu deprem bölgelerindeki faaliyet yürüten kurumlar, kuruluşlar, gönüllü kuruluşlar bilebilir. O nedenle maddi dayanışmanın olanağı, maddi dayanışmanın bugünkü önemi dünden çok daha fazla. Çünkü nereye ne yapılacak? İhtiyacı tespit edip ona göre bir yardım bulunmak. Yani o da ancak dediğin gibi bölgedeki bilgileri alıp onun üzerinden hareket edildiği. Yoksa Elbette. herkes kafasına göre istediği ya da alabildiği malzemeyi alıp gönderdiği takdirde iyi olsa bile ihtiyaca cevap vermez. Kısa bir bize yani buna devam ederken bir de depremden önce seçimleri konuşuyorduk. Nasıl öngörünüz partiniz olarak? Çünkü aynı zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı içindesiniz. Seçimler olacak mı? Ertelenecek mi? Kısa bir bunu da bize en azından izleyicilerimize bilgi verirsen memnun oluruz. Şimdi 10 ilde OHAL ilan edildi. AKP'nin OHAL ilan etmekteki gayesi OHAL'le birlikte yardımları daha düzenli, daha sistemli, kargaşa, kaos ve paniği ortadan kaldırarak
işçi emekçi ailelerini, yoksulları bu deprem felaketinden daha az zararla kurtarayım değil, aksine AKP'den siyasi iktidardan başka bir şey görünmesin mantığıyla yapıldı. Önümüzdeki dönem 3 aylık bir OHAL süreci bu. Bu 3 aylık OHAL sürecinde AKP anladığımız kadarıyla devlet burada, devletin başında da reis burada diyeceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan burada işte reis sağ olsun, Erdoğan sağ olsun diyeceği ve dedirteceği koşulları oluşturmaya çalışıyor. Bunun olduğuna inanırsa eğer bu koşullarda seçimin yapılmasından geri durmayacaktır. Böylesi koşullarda da zaten biz daha önce de söylüyorduk, biz normal koşullarda bir seçime gitmeyeceğiz. AKP normal koşullarda ülkeyi seçime götürmeyecek. Bunun bütün emareleri var diyorduk. İşte bir tarafıyla milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması, elbette ki Kürt siyasi hareketine, HDP'ye dönük bütün baskılar, bütün kısıtlamalar vardı. Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısının evinden alınması, işte ona siyaset yasağı verilmesi ve benzeri şeyler, pek çok şey yapılmıştı. İşte bugün artık sadece devrimci güçlere, Kürt siyasi hareketine değil, aynı zamanda kendi muhalifi olan CHP'ye bile tahammül edemeyen bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak geldi. İşte Ekrem İmamoğlu aynı durumda, CHP'li belediyelere kayyum atama gibi tartışmalar yürütülüyor. Hal böyle olunca AKP zaten normal koşullarda bir seçim öngörmüyordu. İyi Parti Genel Başkanı'nın bile biz normal koşullarda seçime gidemeyeceğiz dediği bir dönemde deprem AKP için aynı zamanda da hani muhalif olanların sesini kısma, işte sadece kendisinin sesinin duyulduğu bir ortamı yaratma açısından da olanak sundu. Eğer sorarsanız muhtemelen şöyle diyordur. Nasıl ki işte 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu darbe girişimi bize Allah'ın bir lütfudur demişti. Bugün de bu depremin yarattığı bütün kaos ve panik ortamını ve yokluğu, yoksulluğu ve işçilerin, emekçilerin içerisinde bulunduğu çaresizliği kendi mecrasına, seçimde kendi sandığına akıtmak üzere de bir çaba içerisine gireceği açıktır. Emek ve Özgürlük İttifakı açısından da şunu tartışmak önemli bir ihtiyaç. Hem bundan sonra daha planlı, daha örgütlü, daha birleşik bir hem deprem olan bölgelerde daha dayanışmacı, daha kolektif bir faaliyeti yürütmek ihtiyaç. Hem de önümüzdeki dönem açısından da Türkiye'nin geneli açısından da işçilerin, emekçilerin hem üzerine yıkılmaya çalışılan krizin yükü, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şu: TOKİ gelecek ve bu 10 ilde de hepimiz yeniden inşaat ekonomisiyle, siz işte yeni evlerine gireceksiniz, Erdoğan da inşaat ekonomisiyle kendi işini yürütecek mantığıyla hareket ediyor. Dolayısıyla hem krizin yüküne karşı hem üzerimize yıkılmaya çalışılan krizin yüküyle birlikte yoksulluk, yolsuzluğa karşı, hem aynı zamanda ücretler ciddi anlamda düştü, alım gücü, ek zam yapılması gerekiyor. Bütün fabrikalarda genç işçiler asgari ücret seviyesinde çalışıyor. Buna karşı bir mücadelenin yürütülmesi, yeni toplu iş sözleşmelerinin daha ileriden bağlanması, yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret hakkı ve ücret verilmesi, insanca çalışma koşulları, emeklilik meselesi ciddi bir tartışma. Burada da hem emek olduğu gibi devam ediyor aslında. Hani orada bir evet, daha da ağırlaşacak evet. belki, onu hem Emek Partisi, evet, aynen öyle. Hem Emek Partisi hem de Emek ve Özgürlük İttifakı olarak bütün bu süreci gören ve bu süreçte işçi, emekçi halk kitlelerinin, ezilen halk kitlelerinin birleşerek bunun üstesinden geleceği bir mücadeleyi örgütlememiz lazım. Seçimi de kurtaracak şey aslında, hani bizim açımızdan seçimi kurtaracak tek adam iktidarını iktidardan alaşağı edecek koşulları da ancak bu birleşik mücadeleyle oluşturabiliriz diye
düşünüyoruz. Sendikalara, emek ve meslek örgütlerine de bu temelde çağrı yapıyorduk. Bugün de bu çağrıyı daha yüksek sesle dile getirmek gerekiyor. Peki, teşekkürler. Zeynep Başkan, son senin eklemek istediğin var mı? Son çağrıyı. Yani yeteri kadar programımız uzadı herhalde de son seçimlerle ilgili önümüzdeki dönemde bizim de gündemimize farklı şekilde girmesine hazırlanıyorduk gerçekten de. Yurt dışında yaşayanlar açısından da bu sene seçimlerin, bu defa yapılacak seçimlerin özel bir önemi var ülkenin geleceği açısından, buralara da etkiler açısından. Daha başka bir programın konusu olabilir belki ama yani şu anda deprem konumuza dönersek gerçekten bu acının altından, bu enkazın altından uluslararası bir dayanışmayla ancak acıları kısmen azaltabiliriz. Yani devlet tarafından yerine getirilmeyen işlerin bir bölümünün en azından yapılmasına katkıda bulunabilirsek bir parçada dayanışma hepimizi rahatlatacak. Belki o dayanışmanın üzerinde de ortak mücadelede burada da daha fazla gelişebilir diye düşünüyorum. Çünkü önemli olanaklar aynı zamanda bu çalışma bizlere getirdi. Bir araya gelmek, tanışmak, önümüzdeki süreç için ortak yapılabilecek işlerin önünün açılması açısından. Yani hepimize kolay gelsin diyeceğim. Yani dayanışmayı büyütelim. Gerek ülke içinde gerek ülke dışında. Bunu daha da ileri götürmeye çalışacağız yani bu kısa sürede acıların biraz daha hafiflemesi için. Çok teşekkürler ikinize de. Evet sayın seyirciler, tablonun ağır olduğunu gördük. Felaket büyük. Hakikaten de dayanışmada sürekli olması lazım ve bu en azından yakınlarını kaybeden de bu felaketin ortasında kalanlara el uzatmak, dünyanın neresinde olursa olsak önemli. En azından insanlığın gerektirdiği bu. Bu konuları işlemeye devam edeceğiz programlarımızda. Pazar günü akşam saat 20'de bu sefer Almanca olarak Alman kamuoyuna güvenlik hazırlamış olduğumuz Türkiye Aktüel program var. Onu da Alman dostlarınıza, Alman arkadaşlarınıza ulaştırabilirsiniz ve böylece özellikle uluslararası dayanışmanın örgütlenmesi açısından iki dilli yayınlar önemli diyoruz. Başka yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi geceler.